Yeni bir lastik aldın. Kutusundan çıkarıyorsun ya da showroom'da bakıyorsun. Ve lastiğin yüzeyinde küçük, sivri, kauçuk çıkıntılar fark ediyorsun. Yüzlerce küçük diken gibi. Belki kalite kontrol hatası ya da üretimden arta kalan bir şey dersin. Ancak bu tahminlerin ikisi de doğru değil. O sivri uçlar kazara orada değil. Ve bu detayın orada olmasının sebebi lastik üretiminin hiç bilmediğiniz en kritik aşamasıyla ilgili. Birçoğumuz bu çıkıntıları umursamayız bile. Belki de basit bir kusur sanırız. Ama gerçekte bu minik izler modern lastik üretiminin en büyük zorluklarından birini nasıl aştığımızın gizli bir kanıtıdır. Bu yolculuk tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık olacak. Dünya çapında her yıl milyarlarca lastik üretiliyor ve bu lastiklerin neredeyse tamamında yan yüzeylerde, sırt kısmında ya da iç yüzeyde küçük kauçuk sivri uçlar bulunuyor. Her marka, her model, her boyut. Bu bir tesadüf değil. Bugün bu küçük detayın gerçek hikayesini anlatacağız. Bu hikaye, lastik üretiminin karmaşık kimyasal sürecinden başlıyor, kalite kontrolüne ve mühendislik tasarımına kadar uzanıyor. Bölüm 1. Önce lastiğin nasıl yapıldığını anlayalım. Bu gizemli sivri uçların ne işe yaradığını anlamak için önce lastiğin üretim sürecini tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık olan o süreci detaylarıyla kavramamız gerekiyor. Bir lastik, tek parça halinde dökülen basit bir kauçuk parçası değil. Lastik, katmanlı bir yapı. İçinde çelik teller, tekstil kortlar, farklı kauçuk bileşimleri ve kimyasal katkı maddeleri var. Bu katmanlar, lastik kalıbı denen büyük bir metal kalıbın içinde birleştiriliyor. Kalıba yerleştirilen ham lastik, henüz pişmemiş yumuşak kauçuk halinde. Sonra bu kalıp yüksek sıcaklık ve basınç altında kapatılıyor. Bu işleme vulkanizasyon deniyor. Kauçuğun kimyasal yapısının ısı ve kükürt yardımıyla dönüştürülerek dayanıklı, esnek bir hale gelmesi. İşte tam bu noktada sivri uçların hikayesi başlıyor. Bölüm 2. Vulkanizasyon sırasında bir sorun, hava kabarcıkları. Vulkanizasyon işlemi sırasında lastik mühendislerinin karşılaştığı kritik bir teknik sorun ortaya çıkıyor. Ham kauçuk, kalıba yerleştirildiğinde içinde ve yüzeyinde küçük hava kabarcıkları oluşabiliyor. Bu hava kabarcıkları lastiğin kalıp içinde tam olarak şekillenmesini engelleyebiliyor. Eğer hava dışarı çıkamazsa, lastiğin yüzeyinde küçük boşluklar, pürüzler ya da zayıf noktalar oluşabiliyor. Bu zayıf noktalar, lastiğin dayanıklılığını ve performansını olumsuz etkiliyor. Üreticiler bu sorunu çözmek için bir yöntem geliştirdi. Kalıbın belirli noktalarına küçük delikler açmak. Bu delikler, vulkanizasyon sırasında hava ve gazın kalıptan dışarı çıkmasına izin veriyor. Ve işte bu delikler, sivri uçların kaynağı. Bölüm 3. Sivri uçlar aslında nedir? Şimdi tüm sır perdesini aralıyoruz. Asıl noktaya geliyoruz. Kalıptaki o küçük havalandırma delikleri, vulkanizasyon sırasında ham kauçuğun bir kısmı tarafından dolduruluyor. Kauçuk, basınç altında bu küçük deliklere doğru akıyor ve oraya sızıyor. Lastik kalıptan çıkarıldığında, bu delikleri doldurmuş olan küçük kauçuk parçaları, lastiğin yüzeyinde ince, sivri çıkıntılar olarak kalıyor. Endüstride bu çıkıntılara vent spews veya rubber spews denir. Türkçe'de havalandırma çıkıntıları olarak adlandırılabilir. Yani o sivri uçlar, kalıptaki havalandırma deliklerinin bir yan ürünü. Onlar lastiğin kalitesinin bir göstergesi değil, üretim sürecinin kaçınılmaz bir izi. Bölüm 4. Bu çıkıntılar lastiğin performansını, güvenliğini veya ömrünü etkiliyor mu? Peki, zihninizdeki o büyük soru, bu minik çıkıntılar lastiğinizin performansını, güvenliğini veya ömrünü etkiliyor mu? Kısa cevap, hayır, önemli bir etkisi yok. Bu çıkıntılar son derece ince ve kırılgan. Aracı ilk birkaç kilometre kullandığınızda yol sürtünmesi, hava direnci ve normal aşınma bu çıkıntıları doğal olarak ortadan kaldırır. Bazı kullanıcılar yeni lastik aldıklarında bu çıkıntıları elle koparmaya çalışıyor. Üreticiler bu konuda net. Bu işlem gerekli değil.
Çıkıntılar kendiliğinden kaybolacak ve lastiğin performansına, tutuşuna veya ömrüne hiçbir olumsuz etkisi yok. Yani bu detay tamamen kozmetik ve geçici bir görüntü meselesi. Bölüm 5. Sivri uçların konumu neden önemli? İlginç bir başka detay, bu minik çıkıntıların konumu rastgele değil. Kalite kontrol mühendisleri bu çıkıntıların lastiğin neresinde olduğuna dikkat ediyor. Çünkü çıkıntıların konumu, kalıptaki havalandırma deliklerinin tam olarak nereye yerleştirildiğini gösteriyor. Ve bu lastik mühendisliğinde önemli bir bilgi kaynağı. Eğer bir lastik modelinde belirli bölgelerde aşırı sayıda çıkıntı oluşuyorsa, bu o bölgede hava sıkışma sorununun daha yoğun olduğunu gösterebiliyor. Mühendisler bu bilgiyi kalıp tasarımını iyileştirmek için kullanıyor. Yani bu küçük detaylar üreticiler için de bir geri bildirim mekanizması da sağlıyor. Bölüm 6. Sadece lastiklerde mi var? Diğer kauçuk ürünlerde durum ne? Bu sivri uçlar sadece lastiklerde mi görülüyor? Hayır. Aynı fenomen, kalıplama yoluyla üretilen birçok kauçuk ve plastik üründe ortaya çıkıyor. Spor ayakkabıların tabanlarında, bazı oyuncaklarda, hatta bazı endüstriyel kauçuk contalarda benzer küçük çıkıntılar görebilirsin. Bu, kalıplama üretiminin evrensel bir özelliği. Herhangi bir malzeme basınç altında bir kalıba dökülüyorsa ve o kalıpta havalandırma delikleri varsa, benzer izler oluşma potansiyeli taşıyor. Yani bu lastiklere özel bir tuhaflık değil, modern üretimin matematiksel bir sonucu. Bölüm 7. Üreticiler bu izleri tamamen ortadan kaldırabilir mi? Peki madem bunlar sadece bir yan ürün, neden üreticiler bu çıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak kusursuz bir teknoloji geliştirmiyor? Aslında bazı gelişmiş kalıp tasarımları bu çıkıntıları büyük ölçüde azaltabiliyor. Vakumlama kalıplama sistemleri hava kabarcıklarını kalıba yerleştirme öncesinde emerek azaltıyor. Ama bu teknoloji üretim maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Ve çıkıntıların kendisi lastiğin fonksiyonelliğini etkilemediği için üreticiler için bu maliyeti karşılamaya değecek bir öncelik değil. Yani bu estetik bir kusur olsa da fonksiyonel bir sorun olmadığı için endüstri bunu kabul edilebilir bir üretim izi olarak görüyor. Yani bir dahaki sefere yeni bir lastiğin üzerindeki o küçük sivri uçlar gördüğünde, şimdi durup bir düşün. O çıkıntılar üretim hatası değil. Vulkanizasyon sırasında havanın kaçması için açılan küçük deliklerin doğal bir izi. Lastiğin performansını etkilemiyor. Birkaç kilometre sonra kendiliğinden kaybolacak. Ve mühendisler için kalıp tasarımını iyileştirmeye yardımcı olan küçük bir bilgi kaynağı. Görüyorsunuz ki en küçük, en önemsiz gibi görünen detaylar bile karmaşık bir mühendislik ve üretim sürecinin şaşırtıcı hikayesini saklıyor. Şimdi lastiklerinize bambaşka gözlerle bakacaksınız. 12. İliksirle geri dönüş. Eğer bu seni şaşırttıysa, bu videoyu yeni lastik aldığında o çıkıntıları koparmaya çalışan birine gönder. Abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda her gün gördüğün ama hiç sorgulamadığın şeylerin arkasındaki gerçek hikayeleri anlatacağız.